Alarm çaldı. Çubuk adam gözünü açtı. Erteleye bastı. Telefon sustu ama o da ertelemedi. Alarm. Sabahtı ama sabah içeri girmeden önce kapıda bekleyen bir misafir gibiydi. Perdenin arkasında ışık vardı. Yatağın içinde çubuk adam. Papyonu yamuk, iki tel saçı gece boyunca ayrı kararlar almıştı. Telefon çaldı. Bip bip bip. Çubuk adam gözünü yarım açtı. Ekranda tek kelime vardı. Alarm. Her sabah aynı kelimeydi ama bu sabah biraz daha savcı gibiydi. Elini uzattı. Erteleye bastı. Ekranda küçük bir yazı belirdi. 9 dakika sonra. Çubuk adam rahatladı. Çünkü 9 dakika tembelliğin resmi zaman birimiydi. Telefon sustu. En azından öyle sandı. Tam gözünü kapatıyordu ki masadaki defter öttü. Bip. Çubuk adam kıpırdamadı. Defter tekrar öttü. Bip. Kapalıydı ama içerlemişti. Sayfalarının kenarı hafifçe titriyordu. Sanki içindeki boşluk ben boş değilim demek ister gibiydi. Çubuk adam hatırladı. Sabah kalkınca bir cümle yazacaktı. Sadece bir cümle. Hayat planı değil, kader manifestosu değil. Kendine karşı düzenlenmiş ağır bir mahkeme tutanağı hiç değil. Bir cümle ama insan bazen bir cümleyi taşınması gereken küçük bir buzdolabı gibi görür. Defter yine öttü. Bip, çubuk adam deftere baktı. Sonra gözünü kaçırdı. Defter susmadı. Sadece sesi odanın bir köşesine çekildi. Erteleme bazen böyle başlar. Bir şeyi susturamazsın. Sadece ona bakmamayı başarı sanırsın. Yatağın yanından bir ses geldi. Bip, yerdeki ayakkabı ötmüştü. Tek ayakkabı. Diğeri kapının yanında bekliyordu. Kapıya yakın olduğu için kendini daha gelişmiş sanıyordu. Bip, çubuk adam ayakkabıya baktı. Ayakkabı da ona baktı. Ayakkabılar bakar, özellikle yürünmemişse. Çubuk adam hatırladı. Sabah yürüyüşe çıkacaktı. 10 dakika, hatta 5 dakika. Hatta sadece kapının önüne kadar. Ama kapının önü bazı sabahlar başka bir kıta gibiydi. Ayakkabı yine öttü. Bip, çubuk adam ayağını yataktan çıkardı. Yorgan hemen itiraz etti. Yorganlar diplomatik konuşmaz. Doğrudan sarılır. Çubuk adam ayağını geri çekti. Sonra yorganın ucunu yatağın kenarından aşağı sarkıttı. Yorgan ayakkabının üstüne kapandı. Ses boğuldu. Tam susmadı. Sadece kumaşın altına saklandı. Erteleme de böyleydi. Yok etmezdi. Üstünü örterdi. Bu kez bardak öttü. Bip, masadaki bardağın içi boştu ama susuzluk tarafından doldurulmuştu. Bip, çubuk adam bardağa baktı. Dudağı kurudu. Hatırladı. Uyanınca su içecekti. Basit bir şeydi. O kadar basitti ki ciddiye alınmamıştı. İnsan bazen büyük acılara isim verir, küçük ihtiyaçları sonra diye rafa kaldırır. Bardak tekrar öttü. Bip, çubuk adam kıpırdamadı. Birazdan dedi. Bardak cevap vermedi. Bardakların gururu vardır ama insanı susuzluğuyla yalnız bırakmakta da ustadırlar. Bardak susmadı. Sadece beklemeyi öğrendi. Sonra kitap öttü. Bip, ses inceydi. Sanki bir sayfa, küçük bir elektronik böceğe dönüşmüştü. Kitap masanın kenarında duruyordu. Ayraç hala aynı yerdeydi. O kadar uzun süredir aynı sayfadaydı ki artık oraya ikametgah almış gibiydi. Bip, çubuk adam hatırladı. Bir sayfa okuyacaktı. Bir sayfa. Ama okunmamış kitap zamanla kitap olmaktan çıkar. İnsanın kendine verdiği sözlerin apartman yöneticisi olur. Kitap hafifçe açıldı. Sayfalar kıpırdadı. Pencere kapalıydı. Demek ki kitap kendi içinden sesleniyordu. Çubuk adam kitaba baktı. Sonra bakmamaya çalıştı. Kitap hafifçe kapandı ama bu kapanış razı olmak değildi. Sayfaların arasında ince bir alarm kalmıştı. Odada artık 5 ayrı bekleyiş vardı ve hepsi onu tanıyordu. Sonra tuhaf bir şey oldu. Telefon yeniden titredi. Defter ona katıldı. Ayakkabı yorganın altından boğuk boğuk öttü. Bardak ince bir ses çıkardı. Kitabın sayfaları kendi kendine kıpırdadı. Bip 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 bip. Bu kez hiçbiri tek başına değildi. O da küçük bir alarm pazarına döndü. Her nesne kendi tezgahında ertelenmiş bir ihtiyacı satıyordu. Çubuk adam yatağın içinde doğruldu. Neyi susturacağını bilemedi. Zaten hiçbirine gerçekten cevap vermemişti. Defter roman istemiyordu. Bir cümle istiyordu. Ayakkabı maraton istemiyordu. Bir adım istiyordu. Bardak devrim istemiyordu. Bir yudum istiyordu. Kitap bilgelik istemiyordu. Bir satır istiyordu. Telefon da kahramanlık beklemiyordu. Sadece uyanmasını istiyordu. Çubuk adam o an anladı. Ertelediği şeyler büyük değildi. Büyük görünen üst üste yığılmış sonralardı. Birden hareket etti. Önce yorganı attı. O da şaşırdı. Yorgan gücendi ama belli etmedi. Çubuk adam yatağın kenarına oturdu. Telefon sustu ama o da susmadı. Çünkü bardak hala masadan bakıyordu. Defter içerlemişti. Kitap sayfasını kıpırdatıyordu. Ayakkabı ise yorganın altından boğuk boğuk ötüyordu. Bip bip. Çubuk adam ayağa kalktı. Masaya yürüdü. Bardağı aldı. Su doldurdu. İçti. Bardak sustu. Defteri açtı. Kalemi eline aldı. Uzun yazmadı. Kendini açıklamadı. Kendinden özür de dilemedi. Sadece şunu yazdı. Başladım. Defter sustu.
Kitabı açtı. Bir sayfa değil, bir satır okudu. Kitap da sustu. Ama ayakkabı hala susmamıştı. Çünkü bazı şeyler düşünülünce değil, giyilince başlar. Çubuk adam geri döndü. Ayakkabıyı aldı. Diğerini kapının yanından getirdi. İkisini yan yana koydu. Üzerlerinde biraz toz vardı. Toz ertelenmiş hareketlerin pudrasıydı. Önce birini giydi, sonra diğerini. Bağcıklarını bağladı. O anda ayakkabılar sustu. Telefonu eline aldı ve siyah ekranda kısa bir yansıma titredi. Omzunun arkasında ince bir pelerin kıpırtısı. Bir maske çizgisi, bir hatırlama, sonra kayboldu. Çubuk adam kapıya doğru bir adım attı. O da aynıydı ama ertelemenin büyüsü çatlamıştı. Çünkü bazı büyüler kahramanca savaşlarla değil, bağlanan bir ayakkabı bağıyla bozulur. Ve çubuk adam fısıldadı. Bazı alarmlar uykudan değil, kendini ertelemekten uyandırır.